Sizi resmen uyarıyorum. Bu video bazı izleyicilerde "Ulan ben bunu yeni aldım ya" paniği yaratabilir. Bazı araç sahiplerinde hafif mide yanması, bazı galericilerde ise sessizce ekranı kapatma refleksi görülebilir. Evet, bu video öyle herkesin dostu video değil. Bu video, yıllardır kulaktan kulağa yayılan "Abi o motor efsaneydi ya" yalanlarını çöp kutusuna yollamaya geldi. Bu videoda kimseyi üzmeye çalışmıyoruz. Ama üzülüyorsan, üzgünüz ama suç sende. Çünkü artık marka vereceğiz, model söyleyeceğiz, motor koduyla, şanzımanıyla, arızasıyla gömeceğiz. Yani teknik servisin yapamadığını biz YouTube'da yapacağız. Ücretsiz. Ve burası çok önemli. Ama ben o aracı 240 bin kilometre sorunsuz kullandım ya diyen dayılar için bu video nostalji köşesi değil. Bu video gerçekleri tokat gibi yüzüne çarpanlar kulübü. Neden mi çektik bu videoyu? Çünkü artık şu cümleleri duymaktan içimiz şişti. Abi aldım, 3 hafta sonra turbo gitti. Abi DSG dediler, direkt sanayiye götürdü. Abi bu motorlar iyiydi ya hani. Hayır kardeşim, kimse sana yolda kalırsın demedi. Ama biz diyoruz, bak net diyoruz, kalırsın, gidersin ama geri dönemezsin. Şimdi buraya iyi kulak ver. Bazı arabalar var ki parası yüksek, havası büyük ama kalitesi yerlerde. Kronik sorunlarıyla seni hem cebinden hem ömründen eder. Bunlar alırsan pişman olursun klasmanında, kırmızı alarmda. Ve eğer bu videoyu izlerken hala "Abi ben bu arabayı almayı düşünüyorum" diyorsan, valla geçmiş olsun dostum. Ama önce bu videoyu sonuna kadar izle. Sonra git istersen yine al ama bari pişman olacağını bile bile al. İlk aşk gibi başlayıp, kabus gibi biten araçlar. Hazırsan başlıyoruz. Ama önce bir kemerleri tak. Bu video duygusal çöküş yaşatabilir. Şimdi sahneye alıyoruz. Öyle bir kombin geliyor ki, ilk başta "Abi mükemmel ya bu" dedirtir. Sonra da "Ben neye bindim ya" dedirtir. Volkswagen grubunun efsane gibi pazarlanan, gerçek hayatta da kabus gibi yaşanan kombinasyonu. 1.4 TSI plus DSG. Ve evet, adı lazım değil. Passat olur, Golf olur, Jetta olur, Leon olur, Octavia olur. Fark etmez. Bunların hepsi aşırı yakışıklı ama duygusal olarak seni mahveden tipler gibi. Arabadan değil, toksik sevgili profili anlatıyoruz resmen. Ortak özellikler mi? Turbo mu? Arızaya hazır olun. DSG mi? Mekatronik zaten doğuştan hassas. Motor zinciri mi? Sabah kahveni içemeden tak 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 sesleriyle uyanıyorsun. Resmen motordan alarm sesi geliyor. Uyan. Zincirin boşta. Yorumlar kısmı hep aynı. Abi ben 200 bin kilometre bindim. Tık demedi. Bizden cevap geliyor. Hocam sen bindiğinle kal ama bu arabayı alanların %80'i sanayiye abone oldu. 5. bakımda çırakla kanka oldular. Başka biri geliyor. Siz Volkswagen düşmanı mısınız? Yok ya. Biz sadece ustanın dostuyuz. Sizin cüzdanınızın düşmanı değiliz. Ama mantıksız kararların doğal rakibiyiz. Peki neden bu kadar kişi hala bu kombinasyonu alıyor? Çünkü dışarıdan bakınca araçlar taş gibi. İç tasarım güzel, yol tutuş tamam ama arabaya aşık oluyorsun, daha kredi bitmeden motor bitiyor. Tıpkı bazı ilişkiler gibi. İlk başta "Vay be ne klas insan" diyorsun. Sonra "Keşke annemi dinleseydim" diye sabah 3'te sanayiye Google Maps'ten yol tarifi arıyorsun. Romantizm bitiyor, yerine crank mili masrafları geliyor. Bu araçlar ilkel değil, ilkel yakan. Hem cebini, hem sinirlerini, hem sabrını tüketen. Aldın mı? Yan. Hey Daisy, elektronik dual clutch mi, yoksa efsane dayak çıkaran mı? Sırada geliyor. Fransız teknolojisinin gurur abidesi, bazı kullanıcıların kabus defteri. Renault ve Dacia'nın meşhur A-Daisy şanzımanı. Dual clutch mı? Kulağa bir F1 teknolojisi gibi geliyor. Ama bazı kullanıcılar için bu harflerin açılımı çok daha net. Elimden düşse canım yanmaz. Bak açık konuşalım. Eğer bu şanzıman yağmurlu havada seni dua ettirerek çalıştırıyorsa, her sabah arabanın başına gidip "Bugün de mi titriyorsun evlat" diye sormaya başladıysan, orada Renault değil, artık senin sabır sınavın devreye girmiş demektir. Yorumlar zaten klasik. Ben 200 bin kilometre kullandım, tık demedi. Bizden karşılık. Hocam senin araba mı hacdan geldi, bizimkiler mi nazarlı çözemedik. Başka biri, bu video gerçek dışı, yapay zeka yazmışsın gibi. Bizden net cevap, gerçekleri söyleyen yapay ama bu arızalar %100 doğal mı yani? Teknik kısmı da es geçmeyelim. Soğuk havada, patinaj şampiyonu gibi davranıyor. Sıcak havada, "Ben bayıldım, siz gidin" moduna geçiyor. Dur kalkta, kombi gibi tıkır tıkır küt küt vur vur. Usta ne yapsın? Mekatronik beyni mi değiştirsin?
Yoksa şanzımana psikolojik destek mi versin, karar veremiyor. Gerçekten bazı ADC'ler terapiye açık sinyaller veriyor. ADC bazen öyle bir şehir efsanesi ki, kimi efsane diyor, kimi de bu arabayı aldıktan sonra meditasyona başladım diyor. Ama biz öyle kanka ben kullandım süperdi nostaljisi yapmayacağız. Bizim işimiz duyguyla değil, veriyle ve vidayla. İkinci el pazarda hala bu araçları sorunsuz diye satanlara sesleniyoruz. Sadece şanzıman sorunlu değil. Bu arabayı alırken çok uygunmuş ya diyen kafada sıkıntılı. Ne dedik bu seride? Aldığında aşık eden ama daha taksit bitmeden sinir krizi geçirten araçları konuşuyoruz. Ve dostum, bu daha fragman. Egea, ucuz diye aldın, usta diye yatırdın. Fiat Egea kullanıcılarına kocaman bir korna çalıyoruz. Hani şu meşhur 1.3 Multijet var ya, az yakar çok gider diye övülen, evet doğru çok gidiyor. Ama sonra geri gelmiyor ya da servis römorkuyla geliyor o ayrı. Enjektör sesiyle uyanıp turbo ötüşüyle usta arayanlar burada mı? Bu araba resmen düğün arabası gibi. Giderken süslü, dönerken faturayla ağlatıyor. Üstelik halay da çekmiyor. Kronik liste geliyor, not al. Enjektör ıslaklığı, motor değil, kullanıcısı ağlıyor. Turbo geç cevap veriyor, bazen öyle geç ki sen cevap alana kadar araba emekli oluyor. Trigger değişiminde motoru komple indirme ritüeli. Sanki trigger değil, KB örtüsü değiştiriyoruz. Ve elbette EGR'ın DPF aşkı. Çekiş yok, duman çok. Arabadan değil, sürücüden kara duman çıkıyor. Gelelim ikinci el efsanelerine. Abi ben bindim, bir şey olmadı. Tabii ki olmadı çünkü senden önceki sahibi dualarla, kurbanlarla, nazar boncuklarıyla teslim etti aracı. Yorumlar kısmı ısınmış motordan beter. Benim Egea süperdi, hiç arıza vermedi. Bizden cevap, o zaman hemen sat. Çünkü ya mucize ya %100 şans. Motoruna iyi bakarsan sorun çıkarmaz. Biz de diyoruz ki, bu motora değil iyi bakmak, gözünün içine bakıp moral vermek bile bazen yetmiyor. Bu araçlar ticari mantıkla üretildi. Düşük vergi, ucuz yedek parça, basit teknoloji. Ama kullanıcı da basit olmayacak. Eğer bakımı aksattıysan, viteste değil, 5.000 liralık masrafın ortasındasın. Şunu netleştirelim. Biz Egea düşmanı değiliz. Ama Egea'yı tanımadan alanın düşmanı, ustası olur, enjektörü olur, DPF'i olur. Bu videoda biz araba değil, gerçeklik satıyoruz. Çünkü motorlar sadece mazotla değil, dikkatle, özenle, şansa dua ederek yürür. Ve final cümlesi gelsin, damardan giriyoruz. Open quote, sıfır araba kokusu bir hafta sürer ama yanlış araç seçiminin acısı. Yıllarca içini yakar. Ford PowerShift, vites değil, sinir geçişi. Ey Ford severler, Fiesta'sıyla, Focus'uyla, Kuga'sıyla, aracın dışı sportif, içi dijital panjur misali göz doldurur. Ama altında öyle bir sistem var ki, PowerShift. İlk duyunca heyecanlanırsın. Çift kavrama deyince kendini pistte sanırsın. Ama gerçek hayat öyle değil. Çünkü bu şanzıman bazen vites geçişi değil, sürücüyü geçiş moduna sokuyor. Hadi gelelim klasik PowerShift dramalarına. Titreme mi? Arabayı değil, sürücüyü sarsıyor. Sarsıntı mı? Vites geçince değil, geçemeyince başlıyor. Kendi kendine geçmeyen vites mi? Evet, bazen araç düşünüyor. Bugün 2'den 3'e geçsem mi, geçmesem mi? Vites kolu o kadar dertli ki bazen direksiyon titremiyor ama şanzıman dansöz gibi oynuyor. Şanzıman yağı aşırı ısınıyor. Sanki yeni yağ değil, yeni klima lazım dedirtiyor. Maliyet, bakım masrafları zamana değil, sabır seviyene endeksli olarak yükseliyor. Tamiri, tamir değil, trajedi. Usta başlıyor. Şimdi bu mekatroniğe bakalım. 20 dakika sonra usta, abi sen boş ver arabayı. Kendine yeni hobi bul. Kullanıcı yorumları alalım mı? İlk başta efsane çalışıyordu, sonra şanzıman bana küstü. Araç yeni gibi ama şanzıman ustaya göbek atıyor. Bizden cevap, şanzıman değil, kararsız sevgili. Bazen giderken bile gitmemeye karar veriyor. Yorumlar bölümünden gelen klasikler. Ben 300.000 kilometre yaptım, sorun yaşamadım. Bizden gelsin tokat gibi cevap. O zaman sen Tesla değil mucizesin. Loto oynayıp hayatını değiştir. Servis bakımı tam olursa sorun çıkmaz. Bizden cevap, doğru. Ama tamir masrafı çıkınca kapıyı çalmıyor, direkt kırıp giriyor. Sonuç, eğer Ford PowerShift'li bir araç alacaksan, şanzıman raporunu, sonra bakarız diye geçiştirme. Çünkü bu araçların ikinci elde fiyatı, şanzıman sağlığına göre Everest ile Tuz Gölü arası fark yaratıyor.
Son söz gelsin, open quote, vites değiştirirken kalbin de atıyor ama bu heyecan değil, masraf kaygısı, sanayi korkusu, kredi kartı titremesi. Volkswagen DSG, perde arkasındaki meşhur combo. Volkswagen severler toplansın. Hani şu 1.4 TSI motor var ya, yanına da bir DSG iliştirmişler. Ortaya performans, konfor dedikleri ama aslında beklenmedik masraf plus sürpriz usta ziyareti çıkan bir kombin çıkmış. Dışarıdan bakınca her şey şahane. Tork iyi, vites geçişi hızlı, yakıt tüketimi düşük. Ama işin bir de perde arkası var. Meşhur kombonun meşhur problemleri. DSG şanzıman, vites geçişlerinde çıt değil, resmen çat hissi veriyor. Sarsıntı mı dedin? O artık standart donanım. 1.4 TSI motor, turbo, henüz genç yaşta beni bırakın, yoluma gideyim diyor. Performans düşüyor, moral çöküyor. Soğuk havalarda sabah çalıştırma. Arabayla değil, eski radyolu televizyonla uğraşıyor gibisin. Bir ısınsın da bakarız. Tekleme? Motor değil, sen teklemeye başlıyorsun artık. Usta yorumu open quote, bu kombinasyon dikkatli kullanılmazsa tam bir masraf canavarı. Turbo gider, DSG sapıtır, zincir sesiyle uyanırsın. Close quote. Kullanıcı yorumları. Benim 1.4 TSI, 150 binde motoru komple değiştirdim. Bizden cevap, maşallah. Bu da sanayi esnafının milli bayramı olmuş. Volkswagen düşmanı mısınız ya siz? Yo canım, biz sadece gerçekleri seven tarafsız mizah kulübüyüz. Hem ne dedik? Open quote, Volkswagen kalitesi tartışılmaz ama o kaliteyi kullanabilmek için cüzdanının da güçlü olması lazım. Close quote. Tavsiye mi? Eğer bu kombinasyonu almayı düşünüyorsan, detaylı ekspertiz şart, DSG testi şart. Satıcıya son ne olur abi demeden önce son bakım ne zaman abi diye sor. Son söz, open quote, bu araçlar ilk başta çok konforluymuş ya dedirtir ama sonra konfor nerede bitiyor, sanayi nerede başlıyor karışır. Close quote. Çünkü dostum, bazen araç seni götürmez. Sen aracı götürürsün. Ustaya haftada 3, kahveyle beraber. Renault Megane 3 dizel. Ekonomi mi, masraf makinesi mi? Megane 3 dizel kullanıcılarına selam olsun. Bu araç ilk başta seni cezbediyor. Şık duruş, düşük yakıt tüketimi. Abi bak 100 kilometrede 4 litre geyikleri ama sonra o düşük tüketim yüksek tüketimlere evriliyor. Mazot az giderken sinir sistemi, sabır, kredi limiti çok gider. Kronik sıkıntılar geliyor. Kemerleri bağla, enjektör arızaları. Motor değil, sen teklemeye başlıyorsun. Enjektör kafayı yiyince araç değil, kullanıcı silkeleniyor. Turbo problemleri. Turbo ötüyor. Evet ama seni seviyorum diye değil, beni değiştir diye ötüyor. Cebinde delik açan turbo mu olur kardeşim? EGR'in DPF sıkıntıları. Çekiş yok, duman bol, egzozdan çıkan buharla çay demleyebilirsin. Ama tadı kaçık olur çünkü EGR moral bırakmıyor. Bakım ihmal edilirse bu araç seni masraf kabuslarıyla sabaha uyandırır. Kasko değil, psikolojik destek paketi lazım. İzleyici yorumu geliyor. Open quote. Abi yakıt tüketimi efsane ama tamir masrafları uykularımı kaçırıyor. Close quote. Bizden cevap net. Open quote, yakıt cebinden ama tamir cehenneminden gitmesin diye buradayız dostum. Bu araç ben bakımlıyım diyorsa sen de ona bak. Ama bakımlar yoksa, servis fişleri evrende kayıpsa o zaman geçmiş olsun. Megane 3 dizel seni yakıtla değil tamirle yakar. Tavsiye mi? Alacaksan mutlaka detaylı ekspertiz, bakım geçmişi net olacak, sahibinden temiz değil, ustasından onaylı olacak. Son söz. Open quote. Megane 3 dizel az yakar ama bakımsızsa çok ağlatır. Çünkü ekonomi motor verisiyle değil, servis fişiyle ölçülür. Ford Focus, ICL. Aşılması gereken kronik sorunlar. Focus. Türkiye yollarının efsane rock yıldızı. Ama gel gör ki bu yıldızın da zamanla amfi kabloları gevşemiş. 2008-2011 arası modeller için konuşuyoruz. Dıştan hala karizma, içten ise sanayi görmüş tecrübeli bir abi. Sık karşılaşılan kronikler. Debriyaj ve şanzıman. Yoğun trafikte sıkışınca önce sen sıkılıyorsun, sonra vites. Bazen geçiş değil, geçiştirme hissi veriyor. Elektrik problemleri. Farlar mı söndü, gösterge mi koptu, cam mı iniyor inemiyor mu? Evet, bu arabada her gün küçük bir Survivor ödül oyunu. Süspansiyon parçaları. Tümsek gördü mü sanki araca değil kalbine vuruyor. Bozuk yolda değil, düğün salonu zemininde bile yaylar ağlıyor. Soğutma sistemi. Bazı motor versiyonları ısındım, alın beni sanayiye götürün moduna giriyor.
İzleyici yorumu open quote, focus kullanıyorum ama bu kronik sorunlar yüzünden hep tedirginim. Close quote. Cevabımız net. Open quote, tedirgin olma, tedbirli ol. Çünkü fokusun eksikleri seni değil, sen onları yönetmelisin. Bu kanalda bunun için var zaten. Tavsiyemiz, alacaksan detaylı ekspertiz ve bakım kayıtları şart. Yoksa fokus değil, fokus servise geldik olur olay. Dokulburn Toyota Corolla. Gerçekler ve efsaneler. Toyota Corolla. O kadar övülüyor ki sanki arabaların Messi'si. Ama unutma, her efsanenin de zayıf bir yönü vardır. İkinci elde dikkat edilmesi gerekenler. Şanzıman motor yorgunluğu. Bazı modellerde CVT şanzıman çalışayım mı çalışmayayım mı diye düşünüyor. Uzun yolda değil, kısa trafikte bile kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Orijinal parça tedariki. Özellikle 2000'lerin başı modellerde parçalar koleksiyon ürünü gibi. Parça bulunuyor ama fiyatlar sanki Tokyo'dan getiriliyor. Bakım geçmişi önemli. Bu araçların ömrü bakımla uzar. Bakım yoksa Corolla değil, Corolla mı diye bağırır seni yolda bırakır. İzleyici yorumu, open quote, Toyota'yı efsane yapan nedir diye sorarsanız düzenli bakım ve kalitedir. Close quote. Biz de diyoruz ki, open quote, evet dostlar, Toyota'da ölümsüz değil, gerçek efsane olmak için periyodik bakım şart. Dedikodu değil, fatura konuşur. Close quote. Tavsiyemiz, ikinci el Corolla alırken ben bu arabaya aşık oldum deme, bu araba beni yolda bırakır mı diye sor. Cevap evetse, ustaya gitmeden aşk olmaz. Renault Clio, şehir efsanesi mi, gerçek bir baş belası mı? Renault Clio, özellikle ilk arabam olacak diyenlerin gözdesi. Park ederken rahat, yakıtı bonkör değil, fiyatı da krediye girince hala nabız yükseltmiyor. Ama bu miniğin altında bazen maksimum sorunlar gizli. Hadi madde madde dökelim. 1.2 motor bazı versiyonlarda yokuş değil, rampa değil, kaldırım görünce bile çok geldik be abi diyor. Performans, sadece marşa basarken var. Elektrik tesisatı, kablo soyulmaları, beyin arızaları, yani sadece senin değil arabanın da sinir sistemi bozuluyor. Ampul değil, umut patlatıyor. İç trim kalitesi, kapı cepleri sarkıyor, torpido tıkırtı yapıyor, direksiyon ben yaşlandım diyor. Araba değil, eski apartman gibi. 2012-2015 bazı partilerde üretim hataları, hani bazen pazardan aldığın yumurtanın içinden sürpriz çıkar ya, işte bu modellerde sürpriz arıza koleksiyonu. İzleyici yorumundan alıntı, open quote, bende 2014 Clio var, 3 aydır servisten çıkmadı, usta benden bıktı. Close quote. Bizden gelsin tatlı sert cevap, open quote, usta senden bıkmadı da Clio senden henüz doymamış olabilir. Ama sakin ol, çözümler var. Önce servisi, sonra sabrını güncelle. Tavsiyemiz net, Clio alınmaz demiyoruz ama araştırmadan asla bulaşmayın. Yani ilan güzel, fiyat uygun diye duygularına yenilme. Bu araba sevgili değil, mühendislik ürünü. İyi bakılmamışsa kalp kırar. O kapan iş. Bir videoda bu kadar gerçek fazla değil mi? Bu videoyu neden çektik? Çünkü artık abi nasipse olur değil, ekspertiz varsa olur dönemi başladı. 600-700 bin liralık araç alıyorsun, miras değil, araba bu. Ve her kuruşun, her sorunun bir faturası var. Bu videoda bahsettiğimiz araçlar alınmaz, uzak dur diye etiketlenmedi. Bizim tek dediğimiz şu, open quote, bu modelleri almadan önce gözünü değil, beynini aç. Bakım geçmişi yoksa, kronik dert varsa ne olacak ya demeyin. Close quote. Ve şimdi sıra sizde. Yorumlara yazın. Bu araçlardan hangisini kullandınız? Yaşadığınız en ilginç, en bu da mı bozulurmuş dediğiniz arıza neydi? Keşke almasaydım dediğiniz model hangisi? Sürpriz var. En çok beğeni alan yoruma özel bir uzman ekspertiz danışmanlığı hediyemiz olacak. Detaylar ileriki videolarda patlayacak. Ve unutma, open quote, araba almak cesaret değil, doğru bilgiyle yapılan bir yatırım. Yoksa hız yapmadan da cebin yokuş aşağı gider.